duaları dinliyor, namaz dualarını dinliyor pasajda beni beklerken. Gayet şaşkın bir biçimde. Vietnam için çok acayip tabii. Bence Brunei'nin en güzel tarafı yemeği. Bakın genelde burada evler çoğunlukla gerçekten de söyledikleri kadar var. Evet, çok da kaybolmayalım arkadaşlar. Bayağı bir sokak geçtim çünkü. Okuldan kaçardık. Hello. Hello everyone. Avrupa Birliği bayrağı, Almanya'yı mı görüyorum? Nasıl, tam şeriat da denmez. Ne denir? Tamam, kendilerini o şekilde tanımlıyorlar ama böyle bir şeriatı ben hiç görmedim açıkçası. Seri Begawan'da Çin azınlık var arkadaşlar ve bu azınlığın en önemli ibadethanesine geldik. Bir şeriat devleti olmasına rağmen bir azınlığın ibadethanesini burada görebileceğiz. Teng Yun Temple'ı ziyaret ediyoruz. Gayet özgür bir ortam. Yani hiçbir baskı olmadığı belli. Çok rahat bir biçimde girdik. Sokağın ortasında, hatta pazar yerinin, yani halkın çoğunluğunun gittiği pazar yerinin tam karşısında, tapınağın önünde durduğunuzda ilk fark edilen şeyler renkler ve sembol zenginliği. Kırmızı ve altın tonları Çin kültüründe şans, bereket ve korumayı temsil eder. Brunei nüfusunun büyük çoğunluğu Malay Müslümanlardan oluşsa da ülkede uzun yıllardır yaşayan Çin topluluğu var. Bu topluluk ticaret, kültür ve şehir hayatında önemli bir rol oynar. Tapınakta onların kimliğini ve inançlarının yansıdığını görüyorsunuz. Bir merkezi kendi inançlarının. İçeri adım attığımızda tütsü kokusu ve sakin atmosfer hemen hissediliyor. İnsanlar burada dua ediyor, adaklar sunuyor, geleneksel ritüellerini özgürce sürdürüyorlar. Tapınak sadece dini bir alan değil, aynı zamanda kuşaklar arası kültürel aktarımın yaşandığı bir buluşma noktası. Gençler büyüklerinden geleneklerini öğreniyor, festivaller burada organize ediliyor arkadaşlar. Ve bu organizasyonlarda hiçbir sorun yaşamıyorlar demokratik açıdan. Brunei'nin ilginç yanlarından biri de yönetim yapısı. Ülke modern altyapıya sahip olsa da geleneksel monarşik bir sistemle yönetiliyor. Klasik anlamda bir demokrasi değil. Ancak toplumun farklı kültür ve inançlarına belirli ölçülerde alan tanınıyor. Bu tapınakta bu çeşitliliğin görünür örneklerinden bir tanesi. Tapınağın mimarisine yakından baktığınızda her zamanki gibi ejderha figürleri, oyma süslemeler, sembolik heykeller dikkat çekiyor. Çin mitolojisinde ejderha güç ve korumayı temsil ediyor. Her detay aslında bir hikaye anlatıyor. Tavan süslemeleri, renk geçişleri ve küçük semboller bize yüzlerce yıllık inanç sisteminin parçalarını hatırlatıyor arkadaşlar. You are living in this temple? Just taking care here and taking some of the gods. Okay, wonderful. In Brunei, democratic because this is different culture, Islamic culture, but you are in this building and this is free about this, right? Brunei is very good, very peaceful. Very peaceful, Yeah. yes. Bakın genelde burada evler çoğunlukla şu şekilde. Şu şekilde. Bu ormanın içerisinde çeşitli noktalarda, şurada görüyorsunuz tepede bir ev var ya, bu şekilde evler var. Tek katlı, müstakil evler. Çok zenginler arkadaşlar. Çok zenginler. Arkadaşlar şöyle kocaman bir tabak. Şu gördüğünüz ciğer. Normalde ben ciğer sevmem. Yani ciğer yiyemem. Bakacağım, belki burada daha farklıdır. Really good. It's ciğer, lung, beef lung. Ya bu ciğer değil, bu başka bir şey ya. O kadar güzel soslarla hazırlamışlar ki ciğer yemeyen biri bunu rahatlıkla yiyebilir. Merkezinin ilginçliğine bakar mısınız? Cuma günü olduğu için bomboş. Tao da şaşırdı. Sanırım burada bir yerde namaz kılıyorlar. Neyse, biz yavaş yavaş çıkalım. Brunei'de dışarıda sigara içmek yasak. 3000 Brunei doları mı dediler? Büyük bir rakam bu yani. Öyle bir cezası var. Sokakta kimse sigara içmiyor. Yerlerde falan zaten sigara yok. Temiz bir ülke. Sigara sağlığa zararlıdır. Bir kez daha söyleyelim. Hiçbir yerde sigara içilmiyor. Ama insanın böyle daha da sigara içesi geliyor.
Yani çok enteresan. Burada konuştuğum insanlara sordum, yani sigara içen yok mu? Neredeyse yarısı aslında içiyormuş. Gizliliğe alıştırıyor aslında sistem. Enteresan. Evet, ilk defa şaşırmış bir biçimde duaları dinliyor. Namaz dualarını dinliyor pasajda beni beklerken. Gayet şaşkın bir biçimde. Vietnam için çok acayip tabii. Ben turdan birazcık kurtuldum. 1 saat onlar alışveriş merkezine gidecekler. Hava bayağı yağmurlu şu anda. Ama dedim ben alışveriş merkezi artık buraya kadar. Yeter. Yeter. Şöyle bir alışveriş merkezi var. Oraya gittiler. Orada herhalde alışveriş edecekler. Bilmiyorum. Çok enteresan. Cuma günü, tatil günü ve her yer bomboş arkadaşlar. Yani çok sakin bir ülke. Bakar mısınız? Tabii petrol zengini. O yüzden de gerçekten de oldukça lüks. Bunlar yaşadıkları yerler değil. Yaşadıkları yerler çoğunlukla müstakil evler. Ve böyle fıstık gibi ormanların içerisinde yaşıyorlar. Yani birkaçını gösterdim. Tabii turdan çok sıkıldım arkadaşlar. Yani tur güzel. İnsanlar muhteşem. Yani Vietnamlar gerçekten çok tatlı insanlar. Biliyorsunuz yani birçok örneğini verdim. Rehberimiz inanılmaz şeker. Elinden geleni yapıyor. 2 rehberimiz var. İkisi de çok tatlı. Ama ben tura uygun bir adam değilim. Ah ya şöyle bir rahat bir yürüyemedim ya. Ya bir ülkeye geldim, rahat şöyle bir yürüyemedim. Oh şöyle bir dolaşacağım dedim, yeter ben çıkıyorum yani. Tatlı da bir ülke aslında. Yani hiç fena değil. Of ya bakın şöyle bir şurada 2 dakika bir duralım. Yağmur yağıyor dediler, şu dediler, bu dediler. Özellikle ne yapacaksın, nasıl bulacaksın? Rehbere dedim, yani dedim bak ben çok ülke gezdim. Bir sürü ülkede farklı şekillerde gezdim. O yüzden rahat ol. O yüzden rahat ol, ben bulurum tekrar. Brunei Nehri arkadaşlar. Burası da fıstık gibi, yağmur da almıyor. Allah çok tatlı. Evet. Brunei Nehri'ndeyiz. Şansımıza da hava bugün yağmurlu çıktı ya. Yani bomboş bir şehir ama çok zevkli ve çok güzel. Yani şu anda hoşuma gitmeye başladı. Evet anladım, yani ben tur insanı değilmişim dostlar. Ayaklarım şu anda suya battı. Yani belki görüyorsunuz. Tamamen suyun içerisindeyim. Çoraplarım ıslandı. Ama mutluyum. Alışveriş merkezinde dolaşmaktansa kaçıp buralara gelmek benim ruhuma daha çok hitap ediyor. Yani alışveriş merkezini ben görüp ne yapacağım? Ama bakar mısınız? Burası böyle. Bu nehir, Brunei Nehri. Bakın tam şöyle birazcık büyüteyim. Şu parmağımın ucunda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ya aslında şehirde güzel yerler var gibi arkadaşlar. Turla gelmenin hataları mı desek, ne desek? Yani bilmiyorum, insanlar bundan hoşlanıyor. Saygı duyuyorum, hoşlanıyor olabilir ama kesinlikle benim tercihim değil. Genellikle altın dükkanları görüyorum, yemek dükkanları görüyorum, kuru yemiş. Aa şu caminin güzelliğine bakar mısınız? Oraya kadar gitmezsek olmaz ya. Çok güzel. Mimari açıdan çok güzel. Bakın rengarenk sokakları var. Bizi niye buralara getirmiyorlar ya? Bizi niye buralarda dolaştırmıyorlar? Şu binanın güzelliğine bakın. Abicim ne biçim şeriat ülkesi burası? Vallahi hoşuma gitmeye başladı yani. Böyle şeriata can kurban. Çok kültürlülük, rengarenk. Beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Yalnız arabalar genellikle pahalı arabalar arkadaşlar. Yani çok ucuz arabalar yok. Hakikaten de ekonomisinin petrol nedeniyle sağlam olduğunu çok net bir biçimde görüyorsunuz. Okuldan kaçardık. Bir anda onun zevki geldi üstüme. Böyle okuldan kaçar Caddebostan sahilde kayık kiralardık. Ortaokuldan arkadaşlarla. Haftada 2-3 abartı oldu ama haftada bir kesin yapardık ya. 20 saat miydi? 25 saat miydi? Öyle bir devamsızlığımız vardı. 20 saatti galiba. Her ders başına. Kredili sistem. Saçma sapan bir eğitim sistemi. Yani Türkiye'de eğitim sistemi ne zaman düzgün oldu ki? Ben böyle okuldan kaçmayı çok severdim. Yani okuldan kaçar. İşin garibi ben okuldan kaçıp kitapçıya da giderdim dostlar. Yani ben okumak için okuldan kaçardım. Hani Suna Yakın'ın çok güzel bir lafı var. Onlar ABC'yi öğretti. Ç'yi biz öğrendik diye. Gerçekten de yani Sunay Hoca'nın söylediği çok doğru bir ifade ya. Ya şiir zaten anlatır yani. Şiir muhteşem bir şeydir. Anlatır.
Onlar ABC'yi öğretti. Ç'yi biz öğrendik. Yani sandalyeler koymuşlar. Belli ki konser gibi bir şey yapacaklar ama insan yok. Nasıl yapacaklar konseri onu da anlayabilmiş değilim. Burada sanırım bir şeyler olacak arkadaşlar. Bir enstrüman olabilir ama enstrüman göremiyorum. Çok fazla mikrofon var. Bakın şu arka tarafta. Sultan Ömer Ali Mosque diye geçiyor. Yani Sultan Ömer Ali Camii diye geçiyor. Mimari çok hoş değil mi? Şehrin her noktasında böyle ilginç, enteresan bir mimari var. Yani turdan kaçmasak bak bunları keşfedemezdik. Şu şekilde bir lojman görüyorsunuz. Yine lojmanın arkasında farklı tipte noktalar var. Bir ülke bu kadar sakin mi olur ya? Bu kadar sakin. Şuraya bakar mısınız? Şu sakinliğe bakar mısınız? Ses yok, korna sesi yok. Bağırma yok. Gürültü yok. Gerçekten çok enteresan. Hiç ses yok. Böyle arabalar sessiz sessiz gidiyor. İnsanlar genellikle çok güler yüzlü. Gerçekten de enteresan. Buradan böyle bakın. Yine bir başka ana caddeye doğru çıkıyoruz. Genellikle bu sağ tarafta bir park var ama aynı zamanda böyle bir konser gibi yapıyorlar. Burada bir başka alışveriş merkezi var. Bayağı bir alışveriş merkezi var. Bakın duvarları ne kadar renkli boyamışlar ya. Bir şeriat ülkesinde duvarlar bu şekilde renkli renkli boyanıyor. Very calm, peaceful. Thank you very much. Selamun aleyküm. Dostlar bir süre sonra şunu fark etmeye başladım. Yani burada caddeler birbirine benziyor. Bandar Seri'de, başkentte, Brunei'nin başkentinde dolaşıyorum. Ve caddeler birbirine benziyor. Evet bir süre sonra yani gerçekten de artık her nokta hemen hemen birbirini andırmaya başlıyor arkadaşlar. Bir alışveriş merkezi. Fakat Avrupa Birliği bayrağı, Almanya'yı mı görüyorum? Yani Brunei çok ilginç bir ülke arkadaşlar. Yani buraya nasıl tam şeriat da denmez. Ne denir? Tamam kendilerini o şekilde tanımlıyorlar ama böyle bir şeriatı ben hiç görmedim açıkçası. Bilmiyordum da. Yani Brunei hakkında benim buraya gelmeden önce Brunei hakkında hiçbir fikrim yoktu. Öyle söyleyeyim. Ufak bir ülke Asya'da zaten. Fakat petrol zengini, altın zengini. Alışveriş merkezlerinin de içini şöyle bir bakalım dedim. Bu şekilde pek çok alışveriş merkezi var. Şimdi Cuma'dan sonra açıldılar. Hello. Hello everyone. How is the feeling of living like this city? Very calm. It's wonderful. It's very nice. And you are young. Yeah. How is the feeling of living here in this city? It's actually very peaceful, very nice. Yes. Everyone around is really nice, and you will generally find this to be quite peaceful Yes. and a very fun environment to live in. Peaceful, no need worry about any crimes. And in school, we're being taught. in How a- old are you? Actually 16, turning 17 this year. Wonderful, wonderful. And here is the capital of Brunei, right? Yeah. Yes, yes. And other cities are maybe calm, more calm, calmer than this city, right? This city is actually the Definitely. most populated, so this should be the most active city out Yeah. of all the four This is cities. active city. Yeah. Oh my gosh. So the other Very cities interesting should be for me. more Very quiet. interesting experience. Gençlerine sorduk özellikle alışveriş merkezinde. Dedim böyle bir sakin şehirde yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel şeyler söylediler. Yani dediler istediğimiz saatte, istediğimiz yere gidebiliyoruz. Evet sakin, nüfusu az. Hatta Brunei'ye göre yani Brunei'nin en kalabalık
şehirlerinden bir tanesi, en aktif şehirlerinden bir tanesi olduğunu söylediler. Hatta en aktif şehri dediler. Yani şeydeyiz, kapitaldeyiz, başkentteyiz. En aktif şehri olmasına rağmen bu sakinlik ve gayet mutlular, gayet huzurlular. Öyle de gözüküyorlardı, öyle de hissettim. Şöyle bir Brunei dondurmasından deneyelim dedim. Mükemmel. Ya tek kelimeyle mükemmel, harika bir dondurma. Çok iyi. Ve çok kaliteli olduğu belli.